Reklam panolarıyla demokrasinin ne ilgisi var? 19 Mart'ta başlayan operasyonlarda gözaltına alınan bazı isimler ve yöneltilen bazı suçlamalar göz önünde bulundurulunca özellikle açık hava reklamcılığı alanında usulsüzlük iddiaları öne çıktı. Her ne kadar bunun siyasi bir dava olduğunu düşünsem de tutuklu yargılamanın bir ceza gibi uygulanmasına karşı olsam da soruşturmadaki teknik konulara girip dava dosyasıyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Sadece bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu reklam panolarını yöneten neredeyse tüm büyük şirketlere el konması yeni bir soru işareti doğurdu. Acaba bu operasyonun amaçlarından biri Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yolunu kesmek dışında yaklaşan seçimlerde muhalefeti görünmez kılmak olabilir mi? Ne ilgisi var demeyin, biraz detaylandırınca anlayacaksınız. Peki nasıl bir demokrasi? Amaç mı olacak, araç mı olacak? İşte burası tartışmaya açılmalıdır. Bize göre demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz. Öncelikle bu reklam konuları neden bu kadar önemli? Bunu anlamak için seçim kampanyası ne demek, onu anlamak gerekiyor. Çünkü bir seçim kampanyası artık sadece mitinglerden, televizyon konuşmalarından ya da broşürlerden ibaret değil. Modern siyasette kampanya demek, strateji, algı yönetimi, doğru mesaj ve görünürlük demek. Ve tüm bunlar iletişim araçlarıyla, yani medya ile mümkün. Siyasi kampanya, bir adayın seçmene sadece ben buradayım demesi değil, benimle neden yürümelisin sorusuna net ve duygusal bir yanıt vermesidir. Kampanyalar seçmenin zihnindeki soru işaretlerini yönetir. Duygusal bağ kurar, güven verir, umut vaat eder. Ve bunu yaparken en önemli araç görünürlük. Açık hava reklamları, televizyon spotları, dijital içerikler, sosyal medya hepsi bir bütün aslında. Mesela Şili'de 1988'deki Pinochet referandum kampanyası sadece bir reklam kampanyası değil, bir demokrasi mücadelesi. No kampanyası korkuya karşı umudu koydu. Ve reklam panoları, sokaklardaki renkli afişler bu mücadelenin ana parçasıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Barack Obama'nın 2008 kampanyası da önemli bir dönüm noktası. Hope sadece slogan değil, bir dijital devrimdi. Sosyal medya kullanımı ilk kez bu kadar profesyonel, gençler ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde siyasette aktifti. Fransa'da Macron sıfırdan kurduğu En Marche hareketi sadece bir siyasi hareket değil, bir iletişim başarısı. Algı yönetimi ve mikro hedefleme ile geleneksel partileri solladı. Bu örnekleri arttırmak mümkün. Türkiye'de ise seçim kampanyası denince yakın dönemde akla ilk gelen isimlerden biri Erol Olçok. 1994'ten beri Recep Tayyip Erdoğan'la beraber çalışan ve AKP'nin logosunu da tasarlayan Olçok, AKP'nin kurucularından sayılabilecek kadar etkili bir kampanya danışmanıydı. Kararımız evet, durmak yok, yola devam, aynı yoldan geçmişiz biz. Sen Türkiye'sin, büyük düşün, en bilinen kampanyaları oldu. Tarihler 15 Temmuz'u gösterdiğinde Erol Olçok askeri darbe girişimine direnen ve hayatını kaybeden isimlerden biri oldu. O tarihe kadarsa Erdoğan'ın kazandığı tüm seçimlerin arkasındaki kampanya aklıydı. Muhalefet tarafında ise 2019'daki yerel seçim başarısı İstanbul'un AKP'den CHP'ye geçmesi kadar kampanyasıyla da çok konuşuldu. Ekrem İmamoğlu gibi o dönem bilinirliği düşük bir adayla yarışa başlayan muhalefet, sosyal medyanın güçlü kullanımı ve kapsayıcı kampanya dili sayesinde çok hızlı bir şekilde rakibiyle arasındaki puan farkını kapattı ve kazanmayı bildi. Neredeyse 7/24 sahada gezen İmamoğlu'nun vatandaşlarla yaşadıkları diyaloglar sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Her şey güzel olacak abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Aferin sana delikanlı. Her şey güzel olacak. Hatta bu videolardan bazıları AKP'li hesaplar tarafından da paylaşılınca İmamoğlu'nun tanınırlığı arttı. İmamoğlu varsa çözüm var gibi ideolojik çağrışıma yol açmayan, yönetici kimliğini öne çıkaran bir slogan tercih edildi. Sağ araştırmaların aktif kullanılması ve bu araştırmalara göre yeni stratejiler belirlenmesi de önemli bir fark yarattı. Böylelikle bu kampanya sayesinde muhalefet seçimi kazandı. Sonuç olarak bir siyasi kampanya sadece siyaset yapmak değil, toplumun ruhuna dokunmak, insanların kendini temsil eden bir yüz görmesini sağlamak demek. Ve bu yüzden kampanyalar seçimde neredeyse her şey demek. Tüm bu anlattıklarımız bir teoriden ya da akademik tartışmadan ibaret değil. Bugün Türkiye'de tam olarak bu görünürlük savaşının ortasındayız. 2014'te, 2019'da ve 2024'te İmamoğlu'na toplam 4 kez seçim kazandıran kampanyada yanında olan insanlar, basın danışmanı Murat Ongun, kampanya direktörü Necati Özkan ve sahada araştırma verileri paylaşan Team Araştırma Şirketi'nin sahibi Mehmet Ali Çalışkan'ın şu anda tutuklu olması tesadüf değil. Benzer şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışmalarda bulunan ve çeşitli görevler üstlenen Mahir Polat, Resul Emrah Şahan, Murat Abbas ve Buğra Gökçe gibi isimler de aynı soruşturma kapsamında tutuklandı.
Reklam panolarına sahip olan şirketlere devletin el koymasını da bunlardan bağımsız okuyamayız. Mesela operasyonun kilit isimlerinden biri İlbak Holding. Türkiye'de açık hava reklamcılığının en etkili gruplarından biri. İştirak şirketi Kent Vizyon, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki billboard, giant board ve dijital panoları kontrol ediyor. Aynı holdinge ait Potline havayolu reklamlarını, üniversite medya, kampüs alanlarını, Outbox ise İstanbul ve Ankara'daki otobüs reklamlarını yönetiyor. İlbak Holding 2007'den bu yana, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'deyken bile reklam alanlarının önemli bir kısmının kontrolüne sahipti. Aynı zamanda bu holding Bilgi Üniversitesi ve tekrar yayın hayatına başlayan CNBC'nin de sahibi. Bir diğer kritik şirket Panofect. İstanbul, Ankara, İzmir'de metro, Marmaray ve yüksek hızlı tren hatlarındaki reklam panolarının tamamı Panofect'e ait. Tutuklanan bir diğer isim Murat Kapki. Sahibi olduğu Edward City, İstanbul'daki üst geçitler ve ispark noktalarında 228 reklam alanını yönetiyor. Diğer şirketi Completo ise 46 şehirde reklam duvarlarına sahip. Bir diğer önemli şirket Urban Media. İstanbul'da birçok cadde, sokak, yeşil alan ve duraklarda oluşturulmuş 1570 reklam alanıyla öne çıkıyor. Metrobüs duraklarındaki reklam panoları da bu şirkete ait. Ve sadece bunlar değil, bunun gibi 9 şirket daha var. Bu reklam ağı Türkiye'de nüfusun neredeyse %50'sine, yani yaklaşık 40 milyon kişiye ulaşıyor. Bu panolarda görünür olmak, seçimlerde de görünür olmak demek. Ve görünmeyen bu yarışta yok sayılır. Bu milleti YouTube'a, Facebook'a, bilmem şuraya buraya yediremeyiz. Kapatılmaları dahil mi efendim? Dahil. Twitter hepsini kökünü kazıyacağız. Evet hepsini. Bunun adı Türkiye modelidir. Peki şimdi ne oldu? Bu dev iletişim gücü bir gecede devletin kontrolüne geçti. 13 şirkete el kondu, birçok yönetici tutuklandı. Bu devasa açık hava reklam gücü devletin, dolayısıyla iktidarın kontrolüne geçti. Yani muhalefet seçim döneminde bu reklam alanlarına başvurduğunda yer yok ya da izin yok cevabıyla karşılaşabilir. Bu da seçimlerde medya gücünü zaten elinde bulunduran mevcut iktidarın açık hava reklamlarını da kullanarak muhalefetin görünürlüğünü sınırlayacağı anlamına geliyor. Yani 19 Mart'ta başlayan operasyon yalnız şirketlere ya da iş insanlarına yönelik değil. Aynı zamanda bir siyasi organizasyona, bir kampanya aklına, bir iletişim sistemine müdahale niteliğinde. Bu gözaltılar ve tutuklamalar suçun değil, stratejinin hedef alındığını gösteriyor. Ve bu seçim öncesi kamuoyuna ulaşmanın en etkili yolunu ortadan kaldırıyor. Diğer yandan muhalefetin görünür olacağı diğer alanlarda, mesela sosyal medyada muhalif isimlerin sosyal medya hesapları engelleniyor, istedikleri platform istedikleri zaman kapatılabiliyor. Az sayıda kalan muhalif basına rütük baskısıyla ceza yağdırılıyor. Sosyal medyadan tepki verenler gözaltına alınıyor, eylemlere katılanlar tutuklanıyor. Gazeteci arkadaşlarımız Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alınma kararıyla şu anda Vatan Emniyet'e götürüldüler efendim. Bunu bir bütün olarak düşündüğümüzde muhalefetin veya muhalif seslerin tamamen sınırlandırılmaya çalışıldığını görmemek mümkün değil. Bu organize suçun, örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız. Çok basit. Çünkü çaldılar. PKK ve KCK ile iltisaklı. Hapse girmiş. Özellikle dağda bulunmuş. Polisimizin öldürülmesi eylemlerine katılmış, katkı vermiş. CHP faşizmin vücut bulmuş, ete kemiğe bürünmüş halidir.